Bosna'da sıkışıp kaldım. Gümrüğe takıldım. Dün geldiğim uçak bütün yolcularının bagajlarını unuttu. Zaten aksilikler biraz üst üste gelmiş gibi bir şey oldu. Uçağımı kaçıracağım belli olduktan sonra yani daha ne aksilik gelebilir başıma derken hani biletten tasarruf etmek. Şili'ye geçmek için gelmiştim. Sadece bir gün kalacaktım. Bugün 4. günüm. Merhaba. Size bu videonun devamında yaşamanız muhtemel olan acaba ben mi yanlış anladım kafa karışıklığını yaşamamanız adına kurgu masasından çekiyorum. Şöyle ki aslında bütün hikaye benim yolculuğumu yarı fiyatına getirme niyetimle başladı. Ben bu niyet için önce İstanbul'dan Saraybosna'ya geçtim. Daha sonrasında da Saraybosna'dan İstanbul aktarmalı olarak Şili'ye uçma niyetine girdim. Evet, anlaşılması ve inanılması biraz zor gibi geliyor. Yani neden İstanbul'dan Saraybosna'ya ve daha sonrasında Saraybosna'dan İstanbul'a aktarmalı olarak Şili'ye uçmak, İstanbul'dan direkt Şili'ye uçmaktan daha ucuza denk geliyor. Hatta yarı fiyatına denk geliyor. Bunun detaylarına şu anda girmeyeceğim videonun akışını daha fazla kesmemek adına. Ama buna dair bir bölüm videonun sonuna ekledim. Eğer direkt bu kısmı ilginizi çekiyorsa oraya da atlayabilirsiniz. Ya da ben şu anda bu sürecin bana yaşattığı aksilikler silsilesiyle devam ediyor olacağım. İyi seyirler. Aktarma yapmak için geldim Saraybosna'da. Biraz sıkışıp kalmış oldum. Bosna'yı normal şartlarda çok seviyorum. Ama son iki gelişimde hiç beklediğim gibi gitmedi Bosna ziyaretim. Seyyar satıcılık yaptığımı zaten öğrenmiş olacaksınız. Hatta ilk hikayem de yani Bosna'da zabıtalar tarafından bütün malzemelerime el konulmasını da öğrenmiş olacaksınız. Tezgahımı bu parkın yanında kurmuştum. Tam şu arkamda duran yerdeydi tezgahım. Tezgahımı açmamın 3. gününde aslında bir gün öncesinde yola çıkacaktım. Mostar'a doğru gidecektim. Burada tanıştığım Latin Amerikalı birileri, tezgahıma gelen başka birileri filan sonraki günde burada olup olmayacağımı sordular. Biletimi erteledim. Hostel rezervasyonumu erteledim ve Mostar'a gidişimi bir gün ertelemiş oldum. Yani aslında Saraybosna'daki son günümdü. Ve tam o biraz önce gösterdiğim yerde tezgahımı açtım. Güzel de gidiyordu aslında satışlarım o gün. Ve keyfim de yerindeydi. Tezgahıma 2 tane sivil giyimli kadın geldi. Ben müşteri olduklarını düşündüm. Yaklaştım ve bana kimliklerini gösterip yaptığımın yasak olduğunu söylediler. Bilmediğimi ve bir an önce toplayıp gideceğimi söyledim. Hemen toplanabilir bir tezgahtı ve hemen o anda buradan gidebileceğimi söyledim. O sırada artık bana bunun çok geç olduğunu, tezgahtaki malzemelerimin onların olduğunu söylediler. Yalvardım, yakardım. O sırada polisler geldi. Hatta polisler biraz kötü de davrandılar. Yani hiç direnmedim. İşlerine mani olmaya çalışmadım. Sadece sözel olarak bana acımalarını istedim. Yani bunu bana yapmamalarını istedim. Onlarsa artık bunun çok geç olduğu konusunda ısrar ettiler. Ve eşyalarımı onlar toplamaya başladılar. Polislerden birisi bana sürekli çenemi kapamamı, karakola gitmeyi isteyip istemediğimi sorarak beni tehdit etti. Hatta bir ara parmaklarımı sıkıca tutup burkmaya çalıştı. Ben de direnmemin fayda sağlamayacağını anlayıp ikna oldum. En sonunda Boşnakça yazan bir kağıt imzalatıp elime de o kağıdı tutturup bütün her şeyimi alıp gittiler. Sonrası malum zaten Karadağ'a geçtim ve Karadağ'daki maceram başladı. Bir ay boyunca Karadağ'dan kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Bir de tabii vermediğim bir detay olarak aynı gün benden 50 metre ileride, yani parkın hemen bu kısmında, bense parkın bu kısmındaydım. Orada olan, parkın diğer kısmında olan seyyar satıcıya sadece uyarıda bulundular ve eşyaların toplamasına izin verip yolladılar. O Bosnalıydı. Bense yabancıydım. Bütün sebep buydu tahminimce. Neyse, yani yaşanan yaşandı. Ve bu zabıtalarla olan mevzuyu aslında atlattığımı düşünüyordum. Bu kantonla olan süreç daha sonrasında bir şekilde, yani ben mail attım, birkaç başvuruda bulundum.
ve benim lehime sonuçlandı. Bana eğer ki onların kendi üretimim olduğunu kanıtlarsam takılarımı geri vereceklerini söylediler. Ben de bunu kanıtlamak için birkaç belge sunduktan sonra takılarım buradaki bir tanıdığım vasıtasıyla alındı. Ve şu anda hani biletten tasarruf etmek ve Bosna'da kalan eşyalarını da yanıma alıp Şili'ye geçmek için gelmiştim. Sadece bir gün kalacaktım. Bugün 4. günüm. Dün önceden çektiğim, ilk gün geldiğimde Bosna'ya çektiğim videoları izledim. Dün geldiğim uçak bütün yolcularının bagajlarını unuttu. Aranızda hiç böyle bir durumla karşılaşan olmuş mudur bilmiyorum ama uçaktan indik, pasaport kontrolünü geçtik ve normalde check-in bagajlarının çıkması gereken yerden hiçbir bagaj gelmedi. Evet, hiçbir bagaj gelmedi. Yani birkaç kişinin bagajı değil, bütün yolcuların bagajı İstanbul'da unutulmuş oldu. Ve ben bugün saat 3.30'da Şili uçağına biniyor olacağım. Bana söylenen saat 1'i çeyrek geçe benim bagajımın Bosna'ya ulaşacağı yönünde. Eğer ki 1'i çeyrek geçe benim bagajım Bosna'ya ulaşırsa umuyorum ki sıkıntısız bir şekilde Şili uçağına binebileceğim. Yoksa ne yapıyor olacağım gerçekten hiçbir fikrim yok. Eğer ki çantam ulaşmazsa zamanında ne yaparım diye sormuşum. Çantam ulaştı fakat ben Bosna'dan çıkamadım maalesef. Sonrasındaki gün bagajım geldiğinde zaten Şili'ye olan yolculuğumu başlatacak olan uçağa 1,5 saat kalmıştı. Ben o bagajı almaya gittiğim zaman ilk o anda gümrük memurları durdurdular. Ve Türkiye'den gelen bagajımdaki takı üretmek için olan malzemeler ve bir miktar takıyı sordular. Altın olup gümüş olup olmadıklarını sordular ve değillerdi. Ben de onları söyledim. Uçağıma da çok kısa zaman kaldığını ve bu yüzden de biraz acelem olduğunu söyledim. Başta gümrüğe bildirmem gerektiği konusunda ısrarcı oldular ama daha sonrasında insafa gelip beni bıraktılar. Ve ben de uçağıma check-in yapmak için bagajımı alıp Bosna'daki bagajımla beraber check-in yapma işlemine gittim. Check-in'i yaptım, pasaport kontrolü sırasına çıktım. Tam pasaport kontrolü sırasındayken ismimi duydum. Bilgi masasından çağrılıyordum. Gittim bilgi masasına ve beni bir odaya yönlendirdiler. Ve uçuşma yalnızca 1 saat kalmıştı. O yönlendirildiğim odada benim 2 bagajım ve gümrük memurları vardı yine. Bagajları açmam söylendi. Bagajları açtım. Bagajların içinden takılarım çıkartıldı. Teker teker bütün takılara baktılar ve malzemelerini sordular. Her şeyi söyledim ve gerçekten artık uçağı kaçırmak üzereydim. Bu yüzden de bana yardımcı olmaları konusunda yalvardım onlara. Hiç insafa gelir gibi değillerdi. Uçağımı kaçıracağım belli olduktan sonra uçağı iptal etmeye çabaladım bir yandan. Bir yandan da oradaki durumu en zararsız bir biçimde atlatmak için ne yapılabilir deniyordum. Fakat o konuda da şansım olmadığını anlamış oldum. Yanında olan takıların büyük bir kısmını kaybetmiş oldum. Bir de üzerine ceza ödedim. Aksiliklerden bir tanesi de şuydu. Uçağa yüklenmesi unutulan bir bagajım. Bir gün sonra elime geçtiğinde 2 tane tekerinin kırık olduğunu fark ettim. Ve buradaki dükkanlardan birisine tamir ettirdim. Neyse o tekerlekleri yaptırdım. Sonrasında biletimi biraz kayıpla yani $500, 20 bin lira gibi bir zararla erteleyebildim. Bugün umuyorum ki Bosna'dan çıkıyorum ve Şili yolculuğuma başlıyorum. Ve bundan sonrası yolculuğumun düzgün bir şekilde akacak diye umuyorum. Ki ben de bu sürecin sonunda her şeyden vazgeçmiş ve derin bir depresyona düşmüş olmayayım. Bu güvercinler de şans getirir umarım yolculuğumun bundan sonraki kısmına. Ve aksilik özetine başlayayım. Yola çıkmadan hemen bir gün önce latent tüberkülozis teşhisi aldım. Dün geldiğim uçak bütün yolcularının bagajlarını unuttu. Gümrüğe takıldım. Geç olarak iletilen bagajımın da tekerlekleri kırık geldi. Az kalsın uçağa alınmıyordum. Sao Paulo'ya indikten sonra da maillerime baktığım zaman bir maille karşılaştım. Bagajım operasyonel sebeplerle Sao Paulo uçuşuna yüklenmemiş
ve en yakın zamanda tarafıma iletilecekmiş. Ben şu anda Sao Paulo'dan Santiago'ya uçuyorum. Bu bagajımın durumu ne olacak hiçbir fikrim yok. Bagajımda olan bahsettiğim latent tüberkülozis tedavisi için düzenli kullandığım ilaçlarıma ne olacak? Ne zaman elime geçecek? Bunu da hiç bilmiyorum. Ama aksilik bitmez olduğu için de şu anda daha fazlasını çağırmamak adına sadece umut ediyorum. Güney Amerika'dan dönerken uçak biletini yarı fiyatına getirebilmek adına Bosna'ya gelmiştim. Yani sizin de aklınızda olsun, eğer Türkiye'den Latin Amerika'daki bir şehre gitmeyi düşünüyorsanız ve seyyar satıcı değilseniz şu imkanı sağlıyor Türk Hava Yolları. İstanbul'dan Panama'ya mesela direkt uçuşlar 1200-1300 dolar civarındayken Bosna'dan İstanbul aktarmalı olarak yine Türk Hava Yolları ile uçmak yarı fiyatına 650 dolara uçulabiliyor. Hatta bu yüzden dün Bosna'ya geldim. Bugün de Bosna'dan Şili'ye uçacağım. Niyetlendiğim takvimle Şili'ye uçamadım. Zaten bunu artık biliyorsunuz. Bu yarı fiyatına bilet alma konusuyla ilgili de güncel bir iki dipnot düşme ihtiyacı hissettim. Biraz önce gördüğünüz biletler güncel olarak, yani Temmuz 2026'da yaptığım arama sonucunda bulduğum biletlerdi. Fakat dikkatli olanlarınız fark etmiştir. O biletler Türkiye'den Latin Amerika'ya gitmek için değil, Latin Amerika'dan Türkiye'ye dönmek için. Yani Panama'dan direkt İstanbul'a uçuş 1200 dolarken Panama'dan İstanbul aktarmalı olarak Saraybosna'ya uçuş 660 dolar civarına denk geldiğini gösteriyordu o biletler. Hala bu fırsat geçerli. Fakat ben bunun tam tersi istikameti denediğimde ise benzeri bir sonuç elde edemedim. Bu Türk Hava Yolları'nın bir politika değişikliğinden mi kaynaklanıyordur, yoksa tarihlere dair bir durum mudur bilemiyorum şu an için. Ama her halükarda Latin Amerika'ya gidiş veya Latin Amerika'dan dönüş niyetiniz varsa bunu denemenizi öneriyorum. Yani Balkan ülkelerinden vizesiz gidilebilen bir ülkeden Türkiye aktarmalı olarak gideceğiniz yere gitmenin ücretini de özellikle kontrol etmenizde fayda var. Umarım uygun fiyatlı bilet bulmanıza da yardımcı olabilmiş olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz ve devamını merak ediyorsanız takipte kalın, abone olmayı unutmayın.